Kimse doğmadan önce bir suç işlemez. Ama bazı çocuklar işlemedikleri bir suçun cezasını çekerek büyür. Buradaki çocuklar hayata yalnızca Afrika'nın zor şartlarıyla değil, küçücük bedenlerinin taşıyamayacağı kadar ağır bir yükle başlıyor. HIV virüsü. Kimi virüsü anne karnında kapmış, kimi anne sütüyle almış, kimi çocukluk çağında yaşanan bir kan teması sonucunda, kimi ise daha çocuk yaşta maruz kaldığı cinsel istismarın ardından. Bu küçük bedenler hastalıkla boğuşurken en çok ihtiyaç duydukları şeylerden mahrum kaldılar. Kendi ailelerinden. HIV'li oldukları için aileleri tarafından reddedildiler, istenmediler, yalnızlığa terk edildiler. Onları kabul etmeyen ailelerinden dolayı bir dernek bu çocuklara yuva olmuş. Onları okula götürüyorlar, karınlarını doyuruyorlar, başlarını sokabilecekleri bir yer veriyorlar. İlaçlarını düzenli kullanabilmeleri için mücadele ediyorlar. Ben bu çocukların yanına yalnızca bir video çekmek için gitmedim. Onların sesini Türkiye'ye taşımak için gittim. Çünkü bu çocukların acınmaya değil, görülmeye ihtiyacı var. Zanzibar'da HIV ile yaşayan ve kendi aileleri tarafından terk edilen çocukların gerçek hikayesi. Efendim yeni bir videodan herkese selamlar. Şu anda arkamda bulunan yer bir yetimhane. Bu yetimhanedeki çocuklar maalesef dünyaya HIV virüsüyle geldiler. HIV ile yaşayan çocuk bunlar. Anne rahminde HIV virüsünü kapabiliyorlar veya daha sonra doğduktan sonra annesi emzirirken HIV virüsünü kapabiliyorlar. Maalesef içeride ne kadar çocuk olduğunu bilmiyorum. Hepsini anlatacağım size. İçeriye gireceğiz. Bu videoda Zanzibar'ın çok başka bir yüzünü izleyeceğiz. Bu videoda biraz duygulanabilirsiniz. Bakalım biz de elimizden geleni yapacağız. Seslerini duyurmaya çalışacağız. Jumbo. Abi ne oldu? Videoya ne diyorlar? Tamam dedi. Çekebilir miyiz? Evet. Gelin Ayakkabıyı arkadaşlar. çıkarıyoruz. Anauliza bu viatu. Çıkarmanıza gerek yoktur. Açık kalabilir mi kamera? Bakıyor wazi kamera. Tamamdır diyor. Hoş geldiniz diyor. Adı Şaban. Buranın müdürü var ama şu anda burada değil. Kendisi de koordinatör. Koordinatör olarak burada çalışıyor. Şaban abi koordinatörü. Burada maalesef HIV ile yaşayan çocuklar yaşıyor. Burada kaç tane çocuk yaşıyor? 47 tane çocuk var burada. Peki çocukların çoğu doğumda mı oluyor yoksa doğumdan sonra anne sütünü içerken falan mı oluyor? Nasıl oluyor abi? Doğumda mı oluyor? Bazıları işte diyor ki doğuştan kapmış, HIV virüsü kapmış. Bazıları işte doğduktan sonra işte efendime söyleyeyim diğer çocuklarla oynarken ya da aileleriyle HIV kapmış olan aile ya da akrabalarıyla iletişimde oynarken ya da efendime söyleyeyim onlarla beraber oldukları zaman o şekilde kapmış olabiliyorlar. Peki çocukların abi antiretrovil ilacına ulaşım imkanı var mı? Buna ile o ilaçlar devletten alıyorlar. Devlet veriyor. Yani bizim de devletimiz Amerika'dan destek alıyor. Yani o ilaçlar Amerika'dan geliyorlar bizim devlete. Bu arkadaşlar da devletten alıyorlar yani. Ama diğer ilaçları kendileri satın alıyorlar yani. Çocukların hepsi ailesi tarafından reddedilen çocuklar mı? Anauliza kwamba watoto Şimdi diyor ki bu arkadaş burada yaşayan çocukların hepsi aileleri tarafından reddedilmiş. Reddedilmeyen çocuklar burada tutulmuyorlar. Yine de aileleriyle beraber yaşamaya devam ediyorlar ve bu arkadaşlar onların yanına gidip eğitim veriyorlar sadece. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bina var ya, bu tarafta erkek çocuklar yaşıyorlar. Bu tarafta da kız çocuklar yaşıyorlar. Anladım. İkiye ayrılmış durumda. Huku kwa wanaume au sio? Kız çocuğu mu daha fazla, erkek çocuğu mu daha fazla? Erkek çocuklar daha fazla. Daha fazlalar. Poliklinik. Burada ne tedavisi olabiliyorlar abi mesela bu poliklinikte? Anauliza hapa wana etkisi az olan hastalıklar burada tedavi uygulanabiliyor. Etkisi çok yüksek olan hastalıklar için diğer devlet hastanelerine gönderiliyorlar. HIV'le yaşayan bir çocuk burada bir gününden ne geçiyor? Ne yapıyor abi bir gün burada? Burada tutulan yani burada yaşayan çocuklar, HIV kapmış olan çocuklar diğer normal çocuklar gibi yaşıyorlar. Yani sabah kalkıp hafta sonu değilse okula gidiyor. Okuldan geldikten sonra Kur'an okuluna gidiyor. Kur'an okumayı öğreniyor. Ondan sonra da oynamaya gidiyor. Yani oynuyorlar yani. Anladım. Yani normal çocuklar gibi yaşıyorlar yani. Ve bunların hepsinin maliyeti, yemekleri, içmesi, her şeyini Şaban abinin ekibi mi karşılıyor? Nasıl oluyor? Şimdi diyor ki bütün çocukların ihtiyaçlarını bunlar karşılıyorlar. Tabii ki farklı insanlardan, farklı kurumlardan yardım toplayarak. Bazen de parası hiç olmuyor. O zaman bakkala ya da dükkanlara gidiyorlar, mağazalara gidiyorlar. Veresiyeye şekilde
alıyorlar. Yani alıyorlar, parayı bulunca ödeme yaparlar. İlk başta burada alınan çocukların çoğu okuma yazma yoktu yani. Okuma yazması yoktu. Buraya geldikten sonra artık yavaş yavaş okumayı öğrenmişler. Ortada yok somaz yok. Okuyabiliyorlar ve yazabiliyorlar yani. Burası da kütüphanesi efendim. Çocukların burada. Kütüphanesi Evet, bu burası da da. kütüphane. Tamamen yardımlarla dönüyor burası. Ve burası da kütüphanesi. Buraya gelen çocukların birçoğu burada okuma yazmayı bile bilmiyormuş ama buraya geldikten sonra okuma yazmayı Öğrenmeye öğreniyorlar. Doğru değil mi? başlıyorlar. Evet. Bir çocuğun aylık bakımı ne kadar? Yani bir çocuğa bir kişi yardım edeyim dese aylık bakım ne kadar? Buradan bir çocuğu üstlense. Biraz önce bu arkadaş dedi ki burada sadece çocuklara bakmıyorlar. Yani burada çalışanlara da bir şeyleri verilmesi gerekiyor. Anladım. Yani gönüllü çalışıyorlar da ama yine de bir şeyler verilmesi Tabii gerekiyor. anlıyorum ama sadece şeyi sorar mısın? Bir çocuğun aylık masrafını. 35 avro 35 euro. Bir çocuğun bir aylık bakımı. bir aylık bakımı. Bir aylık çocuğun bakımı 35 euro. Doğru mu anladım abi? Tabii. 35 avro. Kante bak Fenerbahçeli. Akuna! Abi forması nereden almış sorsana bir. Biri kendisine vermiş diyor. Ha, iyi bak. Türkiye'den bir kişi yardım etmek isterse bir nasıl yapabilir? İki bağışın gerçekten ulaştığına dair insanlar görmek isteyebilir. Hani sen video yolluyorsun ya. Burada nasıl yapılıyor abi? Nasıl ikna edilebilir karşı taraf? Ya bunu izleyen bir kişi nasıl ikna olmalı? Ben kendim için demiyorum. İzleyen için söylüyorum. Diyor ki biri kendilerine yardım etmek isterse DHL ya da UPS bir kargoyu gönderebilir. Parayı göndermek isterse kendi banka hesabı var. Yani kendilerin banka hesabı var. Oraya parayı gönderebiliyor. Parayı gönderdikten sonra tabii ki bunlar da kendisine yani parayı gönderene haber veriyorlar. Eğer yemekleri satın alacaklarsa yine de videoyu çekip gönderecekler yani. Anladım. Aynı zamanda da zaten böyle bir şey devam ettiğinde de tabii ki bir ispat oluyor. Bunlar burada yaşıyor. Hem çalışanlara bakıyor hem de burada yaşayan kız çocuklara da bakıyor. Bunlar da kendisine yardım ediyorlar. Anladım. Mama diyebiliriz yani değil mi? Aynen öyle. Dikiş makineleri var. Burada yaşayan çocuklar da artık dikiş yapmaya öğreniyorlar. Bazıları da arabaları tamir etmeyi öğreniyorlar. Türkiye'den buraya yardım gelmiş mi? Geliyor. Yani o kadar büyük bir yardım Türkiye'den hiç gelmemiş ama öyle gelenler sizin gibi gelip gidenler var. Mesela Kurban Bayramı'nda Türkler burada kurbanlar kesmeye geldiler, kestiler. Bu çocuklarla beraber bayram kutladılar. Anladım. Ondan sonra gittiler. Ama Artık çocuklar et birden- yiyemiyor tabii. Yiyebiliyorlar Neden mı? yemesinler ki? HIV hastaları yiyemiyor diye biliyorum kırmızı et. Yasak diye biliyorum. Yok, buradaki çocuklar Öyle mi? dediğine göre yiyorlar. Yesinler ya. Yok yesinler de Biliyorum, şaka yapıyorum. sağlıksal olarak onlar yememesi gerekiyor diye biliyorum ben. Bir sorsana abi HIV'leri yemiyor mu? Buna analiz hep virüsle çok etkilenmişse o zaman et yemiyor. Ama etkisi az ise o zaman yiyebiliyor. Bir de diyor ki bazıların alerji var. Alerjisi de var. Alerjisi var. O yüzden yiyemiyorlar. Anladım. Alerjisi Büyük olmayanlar çoğunluğu et yiyemiyordur benim tahminim de. Alerjisi olmayanlar ve HIV virüs etkisi az olanlar yiyebiliyorlar. Et Anladım. yiyebiliyorlar. Öyle diyorlar. Peki bir çocuk burada HIV olduğunu ne zaman öğreniyor abi? Yani buraya gelmeden önce nasıl öğreniyor bu çocuk? Yani hayatta HIV'le nasıl tanışıyor bu çocuk? Tolga Bey diyor ki onlarda gönüllü olarak çalışanlar var. Bunlar Zanzibar'ın farklı yerlerine gidiyorlar. Herhangi bir söylenti varsa orada bir çocuk var. HIV kapmış, HIV virüs kapmış. Şimdi yanına gidiyorlar, soruyorlar. Ailesiyle beraber işte oturup konuşuyorlar işte. Anladım. Anlaşma yapıyorlar. Ama tamam da fiziksel Bunlar da- olarak bunu nasıl anlıyorlar ki abi çocuğun HIV olduğunu? Ya şimdi şöyle, bir söylenti varsa orada bir çocuk var diye HIV virüs kapmış. Bunlar gidiyorlar. O çocuğu alıp devlet hastanesine götürüyorlar. İşte test yapılıyor. Ondan sonra eğer gerçekse HIV virüs kapmışsa onu alıp buraya getiriyorlar. Buraya getiriyorlar. Sonra Tabii ki ailesinden izin aldıktan sonra. anladım. Buraya getiriyorlar. Ailesi reddediyor mu yoksa ailesi nasıl oluyor? HIV virüs kapmış olan çocuğun ailesi eğer bu arkadaşlar o çocuğu almak istiyorlarsa hemen kabul ediyorlar. Çünkü artık onu istemiyorlar yani.
Yani büyük bir yardım yapılmış oluyor. Yani bunlar gidip onu alacaklar ya. Ailesi seviniyor. Artık gitsin ya. Kurtuluyorlar ya. Ya bir çocuğun HIV olduğunu nereden anlıyorlar abi? Bir hastalığım var, ateşi mi çıkıyor, tansiyonu mu düşüyor? Hastaneye götürüp test yaptıklarını Hadi, söylüyorlar. tamam da durup dururken bir çocuk hani hastaneye götürmezsin. Çünkü maliyeti var sonuçta. Çocuğun fiziksel olarak mı belirtileri oluyor yoksa hareketleri mi? Bayılıyor mu, ayılıyor mu? Şimdi şöyle, az önce dediğimiz gibi HIV virüs kapmış olan bir çocuk her şeyden hasta olabiliyor. Şimdi hasta olduğu zaman diyelim ki sürekli hasta oluyor. O zaman hastanede HIV test yapılması gerekiyor. O şekilde. Yani her zaman hasta oluyorsun, hastaneye gidiyorsun. Böylece neden böyle oluyor? İlk önce HIV virüs test yapılıyor. Ondan sonra artık öğreniyorlar. Yani çocukta işte ateşler, işte ishali, kusması falan varsa test yapıyorlar, öyle ortaya çıkıyor. Yani her zaman hasta. Yani Her zaman bu sürekli olursa bile. o zaman Anladım. test yapılıyor. Şu an bütün çocukların hepsi burada mı? Diğerleri hepsi burada değil. Diğerleri okula gitmişler. Ha, okulda var. Ha, anladım. Ne zaman geliyorlar abi çocuklar? Wanarudi sangapi? Saat 6'da geri geliyorlar. 6'da geliyorlar. Buradaki bekleyen çocuklar okula gitmiyor mu? Anauliza hawa walikuwa hapa hawaendi kusoma. Bunlar sabahçılar. Ha öğlen. Ha bunlar sabahçılar, onlar öğlenciler oluyor. Evet. Anladım abi. Şimdi burada Şaban abi etkileyen en etkili bir hikaye, bir çocuk kim yani? Örnek veriyorum, bir çocuk gelmiştir, hikayesi çok derindir, etkilenmiştir. Şaban abi en etkileyen. Yani buraya gelen çocuklarından bazıları işte cinsel tacizi uygulanmış kendilerine. Onlar tabii ki onların durum çok zor ve kendisi de çok etkileniyor. Bazıları çocuk olmalarına rağmen çocukları var yani. Yani çocuk 13 yaşında olabiliyor ama çocuğu var. Bu şekilde de çok etkileniyor Şaban Bey. Peki çocuklara birkaç soru sorabilir miyiz? Konuşmak isteyen çocuk olursa. Sadece şeyi soracağım, tek bir soru. Hayalin ne? Kız mı erkek Hiç çocuk fark mu? etmez. Her çocuğa sorabiliriz. Sayısı da önemli. Büyük mü Her- küçük mü olsun? Her çocuğa, her çocuğun hayali özel. Bir tane mi gelsin? Yok abi, her çocuğa sorabiliriz. Yani konuşmak isteyen her çocuğa sorabiliriz. Hayali Yani yeye ne? anaweza kamuuliza yeyote tu. Kevser'in hayali ne abi? Eti ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Kaptan. Kaptan olmak. Evet. Denizde mi? Yok, havada. Ha, Pilot olmak istiyor. Aha, çok güzel. Vallahi maşallah. Bu çocukların bakalım hayali ne? He? Şoför olmak istiyor. Bu kardeşim şoför mü olmak istiyor? Aha. Tamam. Futbolcu olmak istiyor. Ay inşallah. Bwana Samata. Samata, mnamjua Samata? Bu kanka olacak o ya. He? Driver. Şoför olmak Şoför istiyor. olmak istiyor. Futbolcu olmak istiyor. Futbolcu, şoför. Futbol player. futbolcu olmak Herkes futbolcu istiyor. olmak istiyor maşallah. doktor olmak Hadi istiyor. inşallah bir tane doktor lazım. Doktor. 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 Vay herkes. Asker olmak istiyor. Asker de lazım bize ya. Doktor. Hadi inşallah diyelim ya. Kızlarımız neler olmak istiyormuş abi? Tamam, soralım. Birisi pilottu. Yule pilot yuko wapi? Kauthar. Teacher. Öğretmen olmak istiyor. Evet öğretmen. Doktor. Nurse ha? Hemşire. Hemşire. Ne olmak istedi abi? Rehber. Berber. Rehberlik yapmak istiyor. Rehber pardon. Pilot olmak istiyor. Doktor. Abi çocuklara sorar mısın bir de? Çocukların şu anda en çok istediği şey nedir burada? Anauliza huyu mgeni wetu kwamba kwa hapa sasa hivi kitu hasa mnachokitaka ni nini sasa hivi? Chakula? Ya şimdi bunlar söyleyemiyorlar. Peki bilemezler. erkekleri sor bakayım abi. Erkekler söyler, dayanamaz onlar. Kitu gani hasa mnachokitaka ndugu zanguni? Kila mmoja anakuwa na shida yake hapa kwa mbele. Kwa hiyo kama shida pamoja Bunlar Ne diyorlar abi? herkesin istediği değişik şey var yani. Yani ortalama yani ne istiyorlar genelde abi? Bunlar ne bileyim yemek istiyorlar ya. Genelde yemek yiyorlar değil mi? Memwambia chakula. Şimdi efendim burada kalan çocukların hepsi maalesef dünyaya HIV'li
HIV virüsüyle tanışarak geliyorlar. HIV ile yaşayan çocuklar diyoruz biz onlara. Burada da sağ olsunlar böyle bir yer yapmışlar. Bu çocuklara burada bakıyorlar. Yemeklerini veriyorlar, yatırıyorlar, okutuyorlar, büyütüyorlar, hastalıklarıyla ilgileniyorlar. Ama çok ufak bir yerdeler. Yaşamları çok ufak. Aileleri terk etmiş. Hiçbirinin anası babası yok. Hepsi yetim diyebiliriz. Ve hayatlarının hepsi burada geçiyor. Burada kıyafetlerini kurutuyorlar. Burada işte bahçeleri var. Burada bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorlar. Ufak bir alan ve burada döndürmeye çalışıyorlar. Yani kütüphanesi, okulu, yatakhanesi, müdüriyet, bu kadar bir alan burası. Abinin burası aslında kendi evleriymiş. Sonra bu hale çevirmişler burayı. Ve buranın adı da Zaso Children Home. Bakın burada yazıyor. Google haritayı da yazabilirsiniz. Direkt çıkıyor zaten. Böyle bir yer. Kendiniz de araştırabilirsiniz. Sadece ben ille yapın demiyorum ama kendiniz de bir araştırın, soruşturun. Güvenilirse siz de gönderin ki ben güvenilir olduğuna inanıyorum. Burada bu çocuklar... Merhaba. İsmail abi şimdi öyle. Bu çocuklar burada maalesef hayata tutunmaya çalışıyorlar. Zor bir hayat. Çok zor. Dünyaya 5-0 değil 10-0 geride başlıyorlar maalesef. Hem Afrika'da hem de hastalıkla tanışıyorlar. Direkt Şaban abiye mi verebiliyorum? Buyurun abi. Yani ben videoları da duyuracağım. Elimden geldiğince. Umarım Türkiye'den de yardım gelir. Çünkü İsmail abi biliyorsun senden de çok duyurduk. Çok fazla kurban kesildi. Belki buraya da gelir. Kurban olmaz, para gelir, kıyafet gelir ama bir şeyler gelir. Çünkü çocuklar zaten hasta olduğu için ette çok haşır neşir değiller bu çocuklar ama bu çocuklar ilaç lazım. Çocuklara kıyafet lazım. Tabii. En büyük gider galiba Zanzibar'da tedavileri olmadığı için ana kara Tanzanya'ya gidiyorlar. Tabii. Ve ulaşım masrafları. Tabii bu 2 katı daha yapacaklar yani buradan. Bunu biraz daha yükseltecekler şimdi. Tabii. Ama şu anda yeterince paraları, yeterince parası yoktur yani. O Anladım. yüzden o kadar yapmışlar. Bu tarafta işte arkadaşlar yemekhane yapacaklar, birkaç sınıf inşa edecekler. Evet çok güzel olur ya. Tam Evet. yeri bir de hazır aslında. Yemekhane, sınıf bunlar yapılacak ama bunlar için tabii para lazım Ve buraya. toplantı, bilgisayar odası yapmak istiyorlar. Burası aslında burada çocuk mesela ders alıyor ya burada. Diploma alabiliyor mu abi buradan aldığı zaman? Anasema hapa wanapata certificate, burada diploma almıyorlar ya ama okumak için okullara gidiyorlar. Burada sadece temel eğitim alıyorlar Temel doğru mu? eğitim alıyorlar. yani. Anladım. Yani mesela buraya gelen bir çocuk eğer okuma yazması yoksa Öğreniyor direkt burada. okula göndermiyorlar. İlk önce buradan okuma yazmasını hem Yazın. okumak hem de yazmayı öğretiyorlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim okula gönderiyorlar. Efendim çocuklar burada kalıyorlar. Konakladıkları yerler buralar. Eşyaları burada, ilaçlarını görüyorum. İlaçları var burada çocukların. Kıyafetleri var. Kur'an var burada. Çocuklar Kur'an eğitimi de alıyorlar. Maalesef aileleri tarafından terk edilen çocuklar işte buralarda 4 kişi bu odada kalıyormuş mesela. Bu çocuklar hasta olduğu halde 4 kişi bir arada kalıyor. Odalarda klima yok. Yani sadece şöyle bir pervane var. Oda ne kadar çalışıyor? Şu an çalışıyor ama her zaman elektrik oluyor mu bilmiyorum. Buranın çılgın sıcakları oluyor çünkü bazen nefes bile alamıyorsunuz. Yine burada bir oda daha var. Çocukların bavulları, kıyafetleri. Şu ailesi tarafından terk edilmiş, gönderilmiş çocuklar. Burada böyle. Jumbo. Yine burası bir oda. Bu oda biraz oldukça zor bir oda burası. Biraz sert bir koku var içeride. Pervane çalışıyor ama çok iç açıcı değil. Maalesef doğduğunda HIV ile tanışan, maalesef HIV ile yaşamak zorunda olan çocuklar efendim bu odalarda kalıyorlar. Buralarda yaşıyorlar. Buralar onların odaları. Yine burada bir oda daha var. Bunlar da ayakkabıları, diş fırçaları burada. Çok zor yani burada yaşayan bilir. Çok zor bir yer burası. Ben biraz yardımda bulundum. Benim bütçemin yeteceği kadar yardımda bulundum. Ama sizler de yardımcı olmak isterseniz Şaban abinin numarasını bırakacağım. Ulaşabilirsiniz kendisine ama bir şey diyemiyorum yani. Yani artık size kalmış. Ben ille yardım yapın, ille edin demiyorum. Sadece gösteriyorum. Yapıp yapmamak size kalmış. Efendim ama hiç açıcı değil maalesef durum. Abi burada bir liste var. Bu nedir mesela? Bu ilaçlar. Çocukların Wanakula dawa. isimleri ve ilaçları yazıyor. Kwa burada. hiyo Hani bunlar her gün ilaç içiyorlar ya. Evet. İlaç içti mi yapıyorlar yani. Ki imetusaidia kuweza her gün kupunguza ile bu yapılıyor. Böyle bir uygulama. Ve sağlığına kavuşup buradan mutlu ayrılan
olabildi mi? Akan datang. Evlenen olanlar da Aa, var. maşallah. 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 Ya rahatladım, ilk defa rahatladım ya. Anak saya bahagia. Finally, habis sekian furah dan faraja. Yani evlenip yuva kuvaran bile olmuş, atlatan olmuş çok şükür. O Çorum Spor mu? Çorum Spor. İsmail abi Çorumluyum diyorsun. Bak adamın üzerinde Çorum Spor forması var, sende yok. Çorum Sporlu. Bak sen Çorumluyum diyorsun, adamda Çorum Spor var. Doğru. Tapi baba. Baba. Büyük ihtimal kıyafetler ülkemizden gelmiş. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Çocuklar burada efendim. Hepsi pırlanta gibi. Hepsi hayalleri olan. Hepsinin hayalini tek tek sordum. Hepsinin bu hayatta bir hayali var. Siz de onların hayaline yardımcı olmak isterseniz teşekkür ederim vallahi. Ne diyeyim ki. Burası neresi yahu? Araştıralım bakalım. Bizim görmediğimiz, senin görmediğini biz görürüz belki derseniz. Efendim yerin adı bu. Google haritayı yazınca çıkıyor. Bunu yapay zekaya da sorun. Yani her yere sorun, soruşturun. Sadece bana bakmayın. Ben bildiğim kadarıyla geldim buraya. Ama görüyorum ki gerçekten ihtiyaçları var. Yani burada görüyorum. İhtiyaçları var maalesef. Bu çocukların hepsi kader. Kader yani, ne diyeyim ki. Doğar doğmaz HIV'le tanışıyorlar. Aileleri tarafından reddediliyor ve burada hepsi arkadaş ortamında, kardeş ortamında yaşıyorlar. Artık bunların hepsi kader birliği, kader ortağı hepsi. Bu kardeşleri. How old are you? 17 years old. 34. Thank you. Asante. Kendinizi görecek misiniz bak ekranda? Hello. Futbolcu olmak istiyorlar hepsi. Belki de işte televizyondan görüyorlar. Hayatlarının futbola kurtulacağını düşünüyor bu çocuklar da. Ne yapsın? Hepsinin bir hayali var ama hayal kurmadan inşa edemezsin. İnşallah hepsi hayaline kavuşur. Pas ver Çınar, pas ver. Bravo. Aferin oğlum. Güzel pastı. Efendim HIV virüsü size dokunmaktan, temastan geçmez. Buraya geldiğinizde çekinmeyin. Sarılabilirsiniz, selamlaşabilirsiniz, çocuklara dokunabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hani dokunurum, bana geçer mi, aman ben de böyle olur muyum, hasta olur muyum düşünmeyin. Bunu söylüyorum ki hani varsa böyle bir şey, içiniz rahat olsun. HIV öyle bir şey değil. Elle dokunayım, selamlaşayım, bulaşacağım bir şey değil efendim. Bilginiz olsun. Oo, Kante bana attı. Pas ver. Plase, bravo. Bravo. Buradaki en ufak yaşında olan çocuk 7 yaşındadır. 7 yaşında en ufak. 7 yaşındaymış en ufak çocuk ama okuldaymış. Evet, okuldan gelenler başladı bakın. Şimdi okuldan gelen çocuklar var. Zanzibar'a geldiğinizde efendim her yeri gezin dolaşın ama ya ben kendim gelip göreceğim dersiniz. Efendim buranın kapısı açık. Gelin görün ama en azından boş gelmeyin. Onun da altını çizeyim. Kıyafet de getirebilirsiniz, para da getirebilirsiniz. Bu çocuklara yardımcı olabilirsiniz. Bakın burada kardeşim kıyafetleri yıkamış. Burada herkesin kıyafeti asılıyor. Burada kuruyor, sonra tekrar giyiyorlar. Bu şekilde hayata tutunuyorlar işte. Kendi çamaşırlarını kendileri yıkıyorlar. Ama unutmayın burası Afrika'da Zanzibar. Yani her şey dört dörtlük olamayabiliyor. Şimdi etrafta diyeceksinizdir, ben eminim. Ya işte o yerde çöpler var, işte onları niye toplamıyorlar, temizlemiyorlar. Arkadaşlar herkes bizim gibi olmayabiliyor. Bizim kadar temiz olmayabilir, bizim kadar düzenli olmayabilir. Burası Afrika. O yüzden bunu göz önünde bulunun. Aman lütfen bu tür eleştiriler yapmayın. Ben çünkü biliyorum bu yorumu yazacaklar var. O da yani amaca odaklanalım. Bunlar maalesef HIV'le yaşayan çocuklar. Bunlara destek için amaca odaklanalım. Hala okuldan gelenler var. Ha, en ufak çocuk bu mu? Adı ne? Ne? Mudaffer. Aleykümselam Mudaffer. Nasıl, dersler iyi mi? Ha, iyi, aferin. Maalesef Muzaffer 7 yaşında, görüyorsunuz büyüyemiyor. O da maalesef HIV'le yaşayan çocuklarımızdan bir tanesi Muzaffer. Çınar'cığım nasıl, alıştın mı arkadaşlarına? Değil mi? İyi insanlar değil mi? Hadi bakalım oynamaya devam. İsmail abi, ben videoda da söyledim. Hani seninle tur yapmak isteyenler oluyor ya. Evet. Ya İsmail dediler, bizi buraya da götürür müsün? Biz burayı görmek istiyoruz. Biz de yardımda bulunmak istiyoruz derlerse sen getirirsin Ben dedim. getiririm. Zaten burayı bilmiyordum ki. Ama arkadaşlar buraya gelmek isteyenlere tabii ki yardımcı olabilirim yani. Eyvallah Getiririm İsmail yani. abi. Sağ olasın. Tabii.
Umarım ben de seslerini duyurmak için elimden geleni yapacağım abi. İnşallah. Zaten Hem- yapıyorsun Ya ya. elimden Tolga Bey. gelen yapmaya fazlası yapmaya çalışacağım abi. Senin sayende neler yapıyoruz ya Zanzibar'da. Olsun abi. Biz Tabii, aracıyız. Her tabii. zaman diyorum. Biz aracıyız. Tabii, tabii. Aracı olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Her şeyin sahibi Allah. Her şeyi yapan Allah. Doğru. Biz de yardımcı olmaya çalışacağız. Abiye sorar mısın? Buradaki tüm çocuklar Müslüman mı? Farklı dinden bir çocuk kabul ediyorlar mı? Din ayrımı yapılıyor mu? Diyor ki şu anda buradaki çocukların hepsi Müslümandır. Ama 3 tane Hristiyan olanlar da vardı. Tabii ki onlar da yani Müslüman olmayan 3 çocuk da İslam dinimizi kabul etmiş ve sonunda Müslüman. Anladım. Ya peki Müslüman olmayan bir çocuk da olsa, çocuk Müslüman da olmak istemiyor mesela. Yine de tedavide yardımcı oluyorlar mı? Anasema ikitokea yani din ayrımı yapmıyorlar. Maşallah. Müslüman olabilir, Hristiyan olabilir. Onlar için fark müthiş. etmez. Yeter ki Okey. çocuk olsun. Anladım. Harika abi. Tabii. Great. Harika. Yani dünyaya geliyorsun, hasta geliyorsun ve Afrika'da geliyorsun. Çok zor bir durum abi. Hep beraber ben de böyle aralarına karışayım bari. Ben de geçeyim mi buraya? Buraya geçeyim bak, bu ortaya geçeyim. Ben de buraya geleyim bak. Bana da yer verin böyle. Kesho nakuja kesho. Merhaba Türkiye. Tena. Asente. Efendim fotoğrafımızı çekildik, altı abi fotoğrafı. Videoda çektik. Videomuzu sonlandırıyoruz. Çocuklar burada. Yerini zaten ben adını verdim. Yerin adı da orada yazıyor. Haritadan da ekleyeceğim. İsmail abiye de ulaşabilirsiniz. Abinin adını da vereceğim. Şaban abinin numarasını da bırakacağım ben. Şaban abiye de ulaşabilirsiniz. Çocukların halini anlattım size. Elimden gelen tüm soruları sordum. Nasıl yardıma gönderilir onu da sordum. Şaban abi banka hesabımı falan veriyorum dedi. Oraya geliyor. Videoda yapıyorum dedi. Yani gerisi de kalmış. İster güvenin, ister araştırın daha fazla. Biraz yardım yollayın, deneyin nasıl yapılıyor anlayın. Ama çocukların durumu bu. Maalesef bu çocuklar dünyaya HIV virüsüyle tanışarak geliyorlar. HIV'le yaşayan çocuklar bu arkadaşlar. Allah şifa versin, yardım etsin. Hem Afrika hem de hastalık çok zor. Diyecek bir şey yok valla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun yayılması için yorum yapın, dağıtın, sağa sola gidin. İzlenmekten değil de çocuklar tanısın. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bu diğer arkadaşlar var ya, çocuklara Kur'an-ı Kerim'i öğretiyorlar. Diğerleri de staj yapmak için burada. Anladım. Yani buraya geldiler. Anladım. Bunlar peki HIV'le mi? HIV'li yaşayan Bilmiyorum çocuklar ki. mı? Cambo, selamünaleyküm. Fine you? Karibu sana. Onlar hasta değiller. İyi anladım maşallah abi. Abinin ben numarasını alta bırakacağım. Numarasını alayım şimdi ben abinin. Arası Yanlış bir benim numara bak. almayalım. Abiye numaramı verdim. Ben numarasını aldım. Numarayı da alta yazacağım ben videonun altına. Ulaşmak isteyenler WhatsApp'tan ulaşabilir. Abiye sorsana abi. Türkiye'den görüntülü aramak, çocukları görmek gerçekten ya ben yardım edeceğim ama çocukları bir görmek istiyorum diyenler olursa da böyle bir yardımda da bulunabiliyor mu? Yani çocukları göreceğim derseler. Video call. Tamam. Okay. Thank you very much. Asante sana. Görüntülü bile arayabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Artık gerisini size bırakıyorum. Buradan ayrılıyoruz. Watoto A. Watoto A. Watoto A. Watoto A. Buradan ayrılıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sevgili Emirhan Bey ve kıymetli eşi Burcu Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sevgili Gezmek çok güzeldi. evet, Allah razı olsun. Özlem Hanım'a da eşime de teşekkür ederim. Şunom da burada. Bizim yıldızımız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Burada İsmail abime de bir hoşça kal alıyorum. Allah'a emanet Evet olun. arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum sizlere Zanzibar'a geldiğiniz için. Artık sizin sayenizde birçok şey yavaş yavaş değişiyor Zanzibar'da. İyi. İyi anlamda. İnşallah daha da iyi olur. Şaban abiye de teşekkür ediyorum. Thank you very much. Asante sana. Karibu. Ndugu yangu Shaban, Naam. namba yako pamoja sana. Asante sana. Karibuni sana. Twenzetu. Burası çok büyük bir yer efendim. Bakın duvarında da yazıyor adı. Bayağı büyük. Çocuklar burada yaşıyor, büyüyor, okuyor, yiyor, içiyor. Burada tedavi oluyor. Ama tabii ki belirli bir imkanlar dahilinde. Para olmazsa hiçbir şey olmaz. See you. Okay, see you then. Bye bye. Ukiwa tayari kuoa ndugu yangu Abdul. Görüşürüz efendim. Artık bu sefer kapatıyorum.